Çanakkale'de bazı askerlerin üzerlerine yağan mermilere rağmen hayatta kaldıkları, üniformalarının delindiği fakat bedenlerinin zarar görmediği vakalar hem Osmanlı hem de karşı taraf kayıtlarında yer almıştır. Bu olaylar savaşın ortasında hızla yayılmış, askerler arasında moral kaynağına dönüşmüş ve zamanla kurşun işlemeyenler anlatısının doğmasına neden olmuştur. Ancak bu anlatılar yalnızca sözde efsaneler değildir. Bazıları mektuplarda ve subay raporlarında kayda geçmiştir. Siperlerin birkaç metreye kadar yaklaştığı, keskin nişancıların sürekli hedef aradığı bir cephede bir askerin sağ kalması çoğu zaman fiziksel bir tesadüf, merminin yön değiştirmesi, cephane kalitesi veya teçhizatın engelleyici etkisiyle açıklanabilir. Fakat cephedeki asker için bu durum çoğu zaman ilahi bir koruma hissi olarak algılanmıştır. Onbaşı Mehmet Şevki, 5 Mayıs 1915 tarihli mektup. Ceketimin göğsü delik, iç cebimdeki tütün tabakası parçalanmış, kurşun orada kalmış, göğsüme değmedi. Arkadaşlar, Mehmet, sen bugün öldün de geri geldin dediler. Ben de o an anladım ki burada her nefes ödünçtür. Bu satırlar, cephede yaşanan bir balistik tesadüfün asker zihninde nasıl derin bir anlam kazandığını gösterir. Kurşun işlememesi bir fizik kuralı değil, psikolojik bir dayanma mekanizması haline gelmiştir. Savaş alanında kurşun işlememek ifadesi mecaz değildir. Çanakkale'de bazı askerlerin üniformaları delinmiş, teçhizatları parçalanmış fakat kendileri hayatta kalmıştır. Bu tür vakalar yalnızca Osmanlı asker anlatımlarında değil, karşı cephe günlüklerinde de yer alır. Ancak bu olaylar çoğu zaman mucize ile fizik arasındaki ince çizgide durur. 25 Nisan 1915 tarihli bir cephe notunda, 57. Alaydan Hüseyinoğlu Mehmet'in göğsüne isabet eden merminin cebindeki saat sayesinde yön değiştirdiği kaydedilir. Saat paramparça olur. Camı dağılır, iç mekanizması ezilir. Fakat mermi kalbe ulaşmaz. Bu olay, dönemin subay not defterlerinde hayret verici bir tesadüf olarak geçer. Saat daha sonra hatıra olarak saklanır. Benzer bir vaka 19 Mayıs 1915 taarruzu sırasında yaşanır. Siperden çıkan bir erin göğsünü hedef alan şarapnel parçası, fişeklikteki mermilere çarpar ve enerjisini kaybeder. Asker ağır sarsıntı geçirir fakat hayatta kalır. Üniforması yanmıştır ancak vücuduna ölümcül bir hasar ulaşmaz. Bu olay sonrasında Allah kurşun geçirtmedi söylemi askerler arasında yayılır. Karşı cephede de benzer kayıtlar vardır. İngiliz subayı Yüzbaşı Harold, Duble ve Thompson, Haziran 1915 tarihli günlüğünde bir Osmanlı askerinin göğsüne isabet eden kurşunun kemer tokasına çarparak yön değiştirdiğini ve askerin yere düşüp tekrar ayağa kalktığını yazar. Thompson bu anı savaşın en akıl almaz sahnesi olarak tanımlar. Ancak en dikkat çekici vakalardan biri Conkbayırı muharebelerinde kaydedilir. Bir askerin sırt çantasındaki bakır matara yüksek hızlı mermiyi delerek durdurur. Mermi matarayı deler fakat hızını kaybeder. Asker sırtında şiddetli yanık ve morlukla kurtulur. Matara cephe hatırası olarak saklanır. Bu tür olayların ortak noktası şudur: mermi gerçekten isabet etmiştir. Üniforma delinmiştir. Fakat ölüm gerçekleşmemiştir. 10 Ağustos 1915'te Çonkbayırı'nda askerlerin süngü taarruzu sırasında Anafartalar Grubu Komutanı ve albay rütbesindeki Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakınında bir top mermisi infilak etti. Büyük gürültüyle patlayan merminin misket tanesi Paşa'nın tam göğsüne isabet etti. Daha sonra Yüzbaşı Cevat Bey bu olay için "Şarapnel Paşa'nın göğsünü okşadı" diyerek saat sayesinde atanın göğsünde sadece küçük bir morluk olduğundan bahsetmiştir. Conkbayırı Muharebesi sırasında saldıran askerlerin arasındaki Mustafa Kemal Paşa'nın göğsüne isabet eden parçanın sesi duyuldu. Mustafa Kemal'in zabitlerinden biri, "Vuruldunuz" dediği anda ilk aklına gelen yine milletiydi. Vurulduğu duyulursa askerlerin moralinin ve azminin ne kadar etkileneceğini düşündü ve zabitini susturdu.
Belki ölüme en yakın olduğu anlardan birinde bile aklından geçenler milletinin kaderiydi. Çanakkale'de kullanılan mühimmatın kalitesi, arazi yapısı ve siperlerin toprak yoğunluğu birçok merminin yön değiştirmesine neden olmuştur. Özellikle taşlık ve sert zeminli bölgelerde sekme olayları sık görülmüştür. Subay raporlarında askerin miğferine ya da kemer tokasına isabet edip hayati bölgeye ulaşmayan mermiler kayıt altına alınmıştır. Yüzbaşı İbrahim Nuri 12 Haziran 1915 tarihli cephe notu. Bugün erlerden birinin miğferine isabet eden kurşun başını sıyırıp geçmiş. Miğfer yarılmış fakat asker ayaktadır. Bölük içinde bu hadise büyük tesir yaptı. Moraller yükseldi. Bu kayıt, olayın mucize olarak değil, askeri rapor diliyle yazıldığını gösterir. Fakat raporun devamında asker üzerinde manevi tesir yaptığı özellikle belirtilmiştir. Yani fiziksel bir sekme, psikolojik bir kalkışa dönüşmüştür. Sisin içinde yön kaybı ve kaybolan birlikler. Gelibolu Yarımadası'nda özellikle sabah saatlerinde yoğun deniz sisi oluştuğu bilinmektedir. Harita bilgisi sınırlı olan askerler için birkaç yüz metrelik görüş kaybı bile birliğin dağılmasına yetmiştir. İngiliz ve Anzak kaynaklarında da bazı birliklerin sis altında yönünü kaybettiği, planlanan hatta ulaşamadığı ve ağır kayıplar verdiği kayıtlıdır. Bu olaylar zamanla sis içinde kaybolma anlatılarına dönüşmüştür. Private Arthur Beauchamp 21 Ağustos 1915 tarihli günlük. Önümüzde beyaz bir duvar vardı. Birliğin ön kısmı gözden kayboldu. Bağırışlar duyuldu ama kimse kimseyi göremedi. Sis kalktığında bazıları yoktu. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Bu satırlar mistik bir kayboluş değil, savaşın kaotik doğası, yön kaybı ve iletişim kopukluğunun yarattığı trajediyi gösterir. Ancak cephedeki asker için o an yaşanan açıklanamaz bir boşluk hissidir. Sis yalnızca karşı tarafı etkilememiştir. Osmanlı birlikleri de özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğun görüş kaybı yaşamış, bazı ileri unsurlar ana hattan kopmuştur. Er Hüseyin Avni 3 Eylül 1915 tarihli mektup. Sabah öyle bir sis vardı ki önümdeki arkadaşımı seçemedim. Komutanın sesi uzaktan geliyordu ama yön belli değildi. Bir an için herkes kendi başına kaldı sandım. Sis kalkınca yarımız yoktu. 9 Ağustos 1915 tarihli bir Osmanlı subay notunda şu ifade yer alır. Sis öyle yoğun idi ki sağ kolumuzla sol kolumuz birbirini göremez oldu. Sesler birbirine karıştı, emirler duyulmadı. Bir an için cephe görünmez oldu. Bu mektup, kaybolma hissinin asker psikolojisindeki etkisini açıkça ortaya koyar. Sis, yalnızca meteorolojik bir olay değil, savaşın içindeki belirsizliğin sembolüdür. Sis vakalarının çoğu 1915 Ağustos ayına aittir. Aynı dönem ve en yoğun kayıp sayıları kaydedilmiştir. Yani gizem ile en ağır muharebe günü çakışmaktadır. Bu da bize şunu gösterir. Bazen savaşın en kanlı anı tarihin en gizemli anlatısına dönüşür. Kurşun işlemeyen asker vakaları ve sis içinde kaybolan birlik anlatıları, Çanakkale'nin psikolojik savaş boyutunu anlamak açısından önemlidir. Balistik sekmeler, ekipman engellemeleri ve arazi yapısı. Kurşun değmedi, anlatılarının fiziksel açıklamasını oluşturur. Yoğun deniz sisi, iletişim kopukluğu ve harita yetersizliği ise kaybolan birlikler vakalarının askeri zeminini açıklar. Ancak cephedeki asker için olayların teknik açıklaması ikinci plandadır, asıl olan yaşanan anın yarattığı duygudur. Bu duygular zamanla efsaneye, efsaneler kolektif hafızaya dönüşür. Çanakkale'de bazı kurşunlar gerçekten yön değiştirdi. Bazı birlikler gerçekten sis içinde dağıldı. Fakat asıl mesele, savaşın insan zihninde bıraktığı izdir. Kurşunun sekmesi umut oldu. Sis ise korkunun adı oldu. Çanakkale yalnızca toprakta değil, hafızada da yaşandı.